Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle birlikte The Beginner's Guide'a bakacağız efendim. Daha önce biliyorsunuz ki kanalda Stanley Parable oynamıştık. Onu da herhalde bilmiyorum. Kanalda araştırırsanız bulabilirsiniz. Çünkü şimdi Enes'e diyeceğim ki şuradan bir iyi çıkartalım, oradan gözüksün. Bito yanlış şey yapacak, gerek yok. İsterseniz kanaldan gidip ona da bakabilirsiniz. Onunla aynı yapımcının yapmış olduğu bir oyun. Bakalım gene Stanley'de olduğu gibi trollenecek miyiz, edecek miyiz? Yoksa başka bir muhabbet mi göreceğiz, hiçbir şey bilmiyorum ama Twitch chatinin aha da şurada tam altında sizlere bol selamları var efendim. Bakalım, inşallah memnun kalırız, inşallah güzel olur. 2 saatlik falan filanlık bir serüven olacak kendisi. Kanalıma abone olmayı, kapalı çanları açmayı, beni beğenmeyi, 88 farklı yerden takip etmeyi unutmayın. Evet. Hadi bakalım. Gözüküyor mu lan sizde? Bende gözükmüyor. Hi there. Thank you very much for playing The Beginner's Guide. My name is Davey Wreden. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. Bunu sen mi What I yaptın? like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he just made. Until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting. Oğlum bu harita şeye de benziyor ki. Half-Life haritasına da benzemiyor mu Allah aşkına? And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Gerçekten atabiliyor muyum? Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Kasım 2008. Pelin seni kazıklamışlar 1.6 bu resmen. Fısıltı makinesi durumu devrede. Acilen boşalt. Oh. Ne? Hocam kimi vuracağım? Tamam hocam. One of the more generic games you'll see from Coda. Lan! Evet. Gidemiyorum.
Acilen boşaltın mı? Kendimi nasıl boşaltacağım? Pardon, boş bir cümle olmadı chat. Şey yani mekanı nasıl boşaltacağım? Kardeşim ne oluyor? It kind of looks like this game was abandoned mid-development. Evet. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere. But then clearly there are no enemies anywhere. Evet, neden? You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Hocam, bir şey diyeyim, bu oyunda hiçbir şey yok hocam. Adam bunu resmen... I love how you can see the bottom of the universe from this room. Söyleyeceğim. Görsellik iyi ha. Kıramıyorum. Ya sıçar mısın? Hıfsı. Apparently the space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Allah! Hocam! Bak aniden atlarsan hoş olmaz ama ben korkarım ani hareketlerde. Narrative about the whisper machine and how it has to be turned off. Evet. And then you get to the engine room. Doğru. Bakayım. Vardım. Hey, you there in the engine room. You could save us all. That beam is powering a whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Ederim ya. Hıms. Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. İlerleyen süreçte SUP'ta olmaya çalışacağım. Tuğrul çok teşekkür ediyorum. Yayınlarınız olur mu yakın süreçte? Çok eğlenceli oluyor çünkü. Galiba yakın süreçte direkt şey olacak. Kakkel ekibiyle galiba bir yayın olacak. Bakalım. Ama daha kesin değil. Yeterli. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler, yeterli oldukça. Sağ olun. Sağ olun. Ben de ışığın içine tekrar atlıyorum. Oyunu kırdım. Oyunu kırdım. Allah. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Bu oyunun bitmiş hali mi? Hiç beğenmedim oyununu. Yolda giderken oyunlarını puanlayalım, tamam mı? Hikaye anlatıcılığı 0. Elimde neden silah var? Çünkü kimseyi görmedik. O puanına 10 üzerinden yani 2 veririm ha. Lan yürüyemiyorum ki. Yep. In this game you can only walk backwards. Allah belanızı vermesin o zaman sizin. Ne yapacağım, gidemiyorum. Böyle mi gideceğim? Nereye gideceğim ben böyle, çok saçma. Bir saniye. Bakayım. Şuraya ne diyorsun? So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Değişip duruyor. Evet.
Gene kıçımla bir yere çarpım. Durup baktığında daha ne netleşiyor. Şöyle gidelim. Ama gelecek kapı arkasında. Arkada kapı var. Peki ya kadın gücü nereden bulacak? Kadın bir karakterim. Bu ne? It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. Bu bir oyun muydu? Ben hiç sevmiyorum ki bu tarz oyunları. Bunu geçelim. Bu her yer karanlık, bunu geçelim. Lan koşmanın vakti mi? Koşmanın vakti mi? Bak hiç vakti değil güzel kardeşim koşmanın. Allah. Şu an giriyorsun. Nereye? Nereye? Allah çarpsın. And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. Abi. Oftentimes Coda would put bizarre titles Coda bu like this işi one at the start of his bıraksın. games. Bir şey diyeyim mi? Bıraksın I bu wish I'd işi. known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Bunları Once he stopped to yaparken work on a mi? game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Teşekkürler. A room that's warm and nice and filled with little ideas for games. Ah. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Oha şurada resmen şey var, mahalle yanarken bilmem ne saçını tarar fikri var. Dur, hazır basılı tut mu? Ne? Yeni oyuna geldik. U mu? Bastım İbrahim. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhabalar. Ya Coda bu işi bıraksın bak. Allah. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Ne kadar zormuş ya. Bir şey diyeyim mi? Çok zor fikir ha. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Bir şey söyleyeceğim, ne kadar zor bir puzzle ya. Puzzle platform oyunu mu yapmışlar? Ne olsun. Şimdiden Steam yorumlarını görebiliyorum gerçekten. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end. Simple enough. Evet. Alright, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Eski haline gelsin. How about that? There was more to it than we had any way of knowing.
I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is Oraları da oynasak is that işte, most of the bıraksan time bizi. you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Bak gene bu oyuna döndük. Şu an çıkıyorsun. Aha. Allah. So this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Ya ben oyunu oynuyorum, kapatıyorum hocam yani. Allah aşkına. Biz oyun oynuyoruz, kapatıyor. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which Doğru. determines what the game can and cannot do. Doğru. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Hocam E tuşunuz çalışmıyor. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Ha. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working Ya with what the engine CSGO does well. sensitivity map'i gibi değil mi şu an? Bakın. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear boxy Allah atlayamadık corridors. dur. Ha. Bekleyin şimdi. Bunny. Bunny map'i. Hıfz. 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 Babanın mouse kontrolü iyi olduğu için tabii görüyorsunuz. Ya. Çok aşağı düştüm. Ha zaten çok aşağı düşmem gerekiyormuş. Bin level yayıncı. Ben niye cüce gibi bir şeyim oyunda? Allah. Yapmasana. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. Şaka değil If mi? you don't mind, I think we're gonna skip that. Allah'ım sen koru ya Rabbim This is ya. something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means Olmalı. anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds Lütfen of bana individual yollasın games, onu. each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Bir şey diyeceğim. Bana o listeyi yollar mısınız, oynanabilir oyunlar listesini? Ben her gün oyun aramaktan çok yoruldum. Lütfen. Lütfen. Hiç gerici bir oyun değil bu arada.
It's the Oyun puzzle ilginç again, oyun. with the exact same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But Hocam I promise I'll share with you my interpretation very shortly. ben kendi yorumumu paylaşabilir miyim? Koda birkaç tane yazılım bir şeyler öğrenmiş. Öyle takılıyor. Evet biz Stanley Parable oynadık. Şimdi buna bakıyoruz işte. Ben bu kapılardan korkuyorum. İnşallah çıplak değilsinizdir. Çok çıplak duruyorsunuz. Muhteşem üçlü. Hey sen yukarıdan mı geldin? Orada ne vardı? Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Ne diyorsun? Çok severim öyle şeyleri. Durun kendimiz o zaman başka bir yere alacağız. Bekleyin chat. Hep birlikte kayıyoruz. Hazır mısınız? Hep birlikte kayıyoruz yukarı. Ne lan bu? Ben oradan bir şey çektim ama neyi çektim acaba? Nerede benim chat'im? Tamam. Şöyle. Birazcık küçültüyorum ki okuyamayın YouTube. Hey sen yukarıdan mı geldin? Orada ne vardı? Şöyle yapalım bir de. Müzik burada bayağı yüksek girdi. Sesimin önüne geçmesin. Evet beyazlıklarla dolu bir dünya vardı. Evet saatleri vardı. Koca bir hapishane vardı. 2. 2. Heh. Bu yukarıdaki dünya. Oradaymışsın. Şimdi bu önemli. 2 kapılı ve düğmeli bir bulmacadan geçmek zorunda kaldın mı? Sana söylememeyi tercih ederim ne de olsa. Daha yeni tanıştık. Ne? Ama anlamıyorsun. Burada kapana kısıldık. O bulmaca tek kaçış yolumuz. Onu Ay ne kadar salaksınız. O bulmacayı da çözemiyorsan. Ne? Çözmek istediğini sanıyorsun ama bana güven, istemiyorsun. Hayır gitmek istiyorum, gitmek istiyoruz, oraya gitmeliyiz, anlıyor musun? Dünyadaki en önemli şey bu. Bu hapishaneden kaçmalıyız, bir son olmalı. Sana söz veriyorum, daha çok istediğim başka bir şey yok. Bana ne lan? Hıpsı. Bana ne oğlum? O zaman siz de çözün. Ben geri buraya. Ben geri gideyim. Sana bir ara gidip bulmacayı görmeni öneririm. Çözülmesine gerek yok. Ortasındaki boşlukta oturabilirsin. Bana git üzerine otur şeklinde bir küfür mü etti? Bu bana mı öyle geldi? Who are you lan? Git biraz o karanlıkta takıl. Başta hoşuna gitmeyebilir ama zamanla alışırsın. Eninde sonunda. Ne diyor bu ya? Ne diyor bu sokuk? Tövbe beni sinirlendir. Ne bu? Hadi. A bit. A bit. Heh. Bitmedi ya. It's a lamppost. Evet. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long.
Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a Biraz destination. zor, ben söyleyeyim de. Which is what this lamppost is. It's a destination. We're gonna see it in the work as well. His games are just gonna become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. Sanmam. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Koda'da o yetenek yok. O oyun yeteneği Koda'da yok. Ben onun yerinde olsam bu işi bırakırdım şu an. Yürüdükçe not bırakabilirsin. Gördüğün tüm notlar diğer oyuncular tarafından bırakıldı. Ne? Oyunu başka oynayanlar mı? Güzel oda değil mi? Gerçekten öyle bir sistem mi? So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Merhaba. Mantıklı. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Ne ilginç oyun lan. Bu ne lan böyle? But it's ironic. Ben yazamıyorum. In playing this game and Sıkıcı. seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much. It's because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. Ben direkt giriyorum o zaman madem hiçbir işe yaramıyor. Dur lan şurada çok köşede kal. Aa bura ne? Her yer bir yere açılıyor. Ben niye bırakamıyorum? Neler neler yazıyor ya. Diğer notları dinleme. Milletimizi lahana mı şekillendiriyor? Sanırım şeylerin yakından ne kadar dağınık ve uzaktan ne kadar güzel göründüğü hakkında. Şeyler. İmdat konuşmaya çalışıyorum. Selam millet, nasıl gidiyor? Takılıyorum işte. Ben niye yazamıyorum? Ben de yazı yazmak istiyorum buraya. Ya chat, ben de yazı yazmak istiyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Artık buradayım. Evet, hepimiz buradayız. Bir sebebi olmalı ama korkunç sırrını çok iyi sakladı. Oyunu kazandım. Ne diyorsun acaba ya? Ne diyor acaba? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle
that he knows has a reliable solution, he understands works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Lan nereye gittiğimi de unuttum. Merhaba YouTube. Hiçbir sıkıntımız yok. Aa! And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Beyler burası o kadar da kötü değil. Aa, cevap yok sanırım. İkinci anahtar yok. Çözümü yok. Ne demek lan o? Var işte. Demek ki becerememişler. Demek ki becerememişler. Orada mısın? Lütfen bir şey söyle. Herhangi bir şey olabilir. Bir şey söyle sadece. Konuş benimle lütfen. Konuşma konusunda niye bu kadar zor çekiyorsun? Konuş. Ama biz hiç... Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Tabii abi, onlar ölümsüz mü yani? Kim dedi ki onlar ölümsüz diye? Biz öyle bir şey demedik ki, niye ölümsüz olsunlar? Biz hiç bilmeyiz chatle. Aniden karşıma çıplak kadın çıkarsa kaçarım. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. İkinci sürüm kötü. Odanın ortasında hangi eşya gider? Ha, tam şuraya mı? Şimdi bir dakika bak, burası ne? Koca bir delik aç. 3. Yere koca bir delik açalım. Bir de bu delik değil ki. Pekala, duvara ne gider? Kocaman bir at resmi koyalım. Aydınlatmalıysak o zaman. Benim hiçbir dediğimi yapmıyor ki bu. Lan beni hiçbir tarafına takmadı ki bu anam. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Herhangi bir hapishane ortamından kaçmamam. Her bir adımın hatırına dikkat et. Tamam. Önce bu masaya tıkla.
Tamam. Şimdi önce lambayı kapat, sonra geri aç. Şimdi de soldaki koltuğa git, biraz kaydır. Kaymıyor bu. Ha. Tamam. Son olarak raflara dokun. Bu kadar. Gerçek bir hapishanede kaçış yeri artık açılacak. Hapishanene dönmek için başladığın yere git. Gideyim. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Oh. Like, at what point do you just go... Çok fena drop girdi. Hemen geçti ama. Hemen devam ediyorum. Maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on. But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. Neye denk And he geliyor likes it. hocam? And that's it. He's done. He stops making prisons. Allah razı This is the olsun. very last Keşke oyun version of the yapmayı prison da game bıraksın. he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Oyun oynuyorum. Nereye geldik? Nereye geldik? Oyun bize Koda adında birisinin nasıl oyun yaptığını falanlarını filanlarını anlatıyor bir dış ses tarafından. Şu an onları görüyoruz. Merhaba, kimsiniz? Hep beraber. İyi de tek seçenek var. Ben misin? Bu hapishanede sen de mi tıkılı kaldın? It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Koda'nın bence bir sorunu var. Bir eşyayla bir şeyindeydim. Kaçış rehberinde miydim? Evet, kaçış rehberindeydim. Ben şu an oradayım. Oh nihayet buradan çıkabildiğime çok sevindim. Kaçmak nasıl bir his? Bir. Üzmeyelim, adam oradaymış şu an. Gerçekten mi? Çıkalı ne kadar oldu? Heh. 2. Sadece birkaç dakika ama şimdi hafızam bulanmaya başladı sanki. Hiç yaşamamıştım. Ama bu çok kötü. Başıma gelen en çaresiz şey. Nasıl olur da unutabilirsin? Kral.
Söz veriyor. Şu an düşündüğün kadar kötü değil. Bekle sen burada kısılıyken başka bir versiyonundan çağır... Ne? Sana ne dediler? Çıkmak için ne yapman gerekti? Ne? Bu seni serbest mi bıraktı? Nasıl oluyor? Hah? Biraz konuşalım. Senle ben mi? Burada olacak mısın? Yok hocam ben olamam. İhtiyacın olduğu sürece burada olacağım. Ben gideceğim hocam. Ve I can see why gidiyor. he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Ama bok gibi de Wouldn't that konuşabilirdim. be nice? Yani güzel olurdu herhalde. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Kendinden To bahsettiği bir me, oyun. this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional Şu space ayak between. izlerinden gidesim geldi. Ev çok güzel. Allah! Ay orada biri var. Ev çok güzel. Ev çok güzel. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, Evet including this kesinlikle. new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Merak etme. Bu kadar güzel bir yer bütün geceyi mutlulukla geçiririm. Eşine biraz aceleci davrandın öyle değil mi? Neden temizlemeye başlamıyoruz? Böylelikle bütün gece durabilecek misin karar verirsin. Ben burayı halledeyim sen de bu arada masayı temizler misin? Tabii ki de temizlerim. Çok daha iyi. Görmek istediğim masa bu. Şimdi yatak odasına gidip yatağı toplar mısın lütfen? Tabii eşek başı var yani çünkü. House Flipper. House Flipper. İki mi desek acaba? Müzik çok güzel. Evet müzik bayağı güzel. Ha. Hayatım boyunca para kazanırken hiç böyle iyi hissettiğimi sanmıyorum. Kendi evimi temizlemek hiç hoşuma gitmez. Yüzleşmeye hazır olmadığım şeytanlarım olabilir. O şeytandan bahsederken birisi şu yastıkları dağıtmış. Gidip o yastıkları düzeltir misin lütfen? Tabii ki. Amanın görünüşe göre biri koltuğa oraya içecek dökmüş. Hazır oradayken onu da paspaslasa. Ulan bok bana yaptırdın ki her şeyi bok. Bok insan. Ama ben söylemek istiyorum. Bana soru sorsun. Bir diyorum. Bir diyor geçiyorum. Olabildiğince dandik olsun. Ne? Yo!
yok mu? Hayır aptalcaydı, kusura bakma, salla gitsin. Hey, bulaşıkların yıkanması gerekiyor. Niye gelip halletmiyorsun? Neden gidip kendini halletmiyorsun? Ben yaptım. En son baktığımda küvetin temizlenmesi gerekiyordu. Elinden geldiğince ovalamaya ne dersin? Mükemmel olmasına gerek yok. Hepimiz insanız. Kardeşim, keriz yerine de koymazsın. Tabii muhteşem, hiçbir şey yapmadın. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Temizlemedim mi oğlum ben masayı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben temizledim değil mi masayı? Tatlım mı? Aa. I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. Ben gidip kilimi düzeltmek istemiyorum. He was like grossly happy all the time. Just walked around with a constant smile on his face. Kim bozdu bunu? Bitti, tamam. Bu kızım sürekli başa mı saracak? Nerede eşit toplum kuralları? Her şeyi sen yaptın. Ben 3 diyorum. Neyse. Evet. Ev temizle. Devam edelim. Hayır, yapma yapma. Ya abi, istemiyorum ki. Kral, ben toplarım sen. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. Ne soru sor. But, of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive.